Merhabalar, Gül'ün Mutfak Aşkı YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün yine farklı bir lezzeti sizlerle paylaşacağım. Tarif için bir kabın içerisine bir çay bardağı unu ilave ettim. Üzerine 2 tane yumurtayı kırdım. Hamurun yoğunluğuna bakarak tekrar un ilavesi yapacağım. İçerisine bir çay kaşığı tuz ekledikten sonra spatula ile hamuru karıştırıyorum. Hazırlayacağım tarif bir çorba tarifi. Bir kaşık yediğinizde o kaşığı elinizden bırakamayacaksınız. Samimiyetle söyleyebilirim bunu sizlere. Hamurun içerisine un ilavesi yapıyorum. Söylemiştim. Un ilavesi yapacağımı yoğunluğuna bakarak 1,5 çay bardağı toplamda un ekledim hamuru hazırlamak için. Hamuru toparladım. İstediğim kıvama geldi. Hamur ele yapışan bir kıvamda. Hamuru un eklediğim tezgahın üzerine alacağım. Evde olan malzemelerle yapılmış en lezzetli çorbalardan birisi kanalımda sizleri bekliyor olacak. Umarım izlerken sıkılmaz, tarifi de beğenirsiniz. Hamuru tezgaha aldım. Unla toparlıyorum. Söylemiştim ele yapışan bir hamur. Hamuru toparladıktan sonra 4 parçaya ayırıyorum. Üzerini kapatıyorum. Sonrasında çorba için kullanacağım barbunyayı hazırlayacağım. Dondurucuya yazdan atmıştım. Çıkarttım ve çorba içerisinde kullanacağım. Bir çay bardağı barbunyanın üzerine 3 su bardağı suyu ekledim. Haşlamaya ocağa bıraktım. Barbunya haşlanırken ben elimle hamurları açacağım. Oklava kullanmayacağım. Tarif pratik bir tarif. Video uzun oldu ama hiç videonun uzunluğuna takılmayın. Tarif pratik, sadece biraz aşamalı bir tarif olduğundan umarım izlerken sıkılmazsınız. Elimle hamuru açıyorum. Yumuşak bir hamur olduğu için kolaylıkla açılıyor. İçten dışa doğru kenarlarını incelterek hamuru büyütüyorum. Dört hamuru da aynı şekilde açıp hazırlayacağım. Oklava gerektirmeden herkesin kolaylıkla yapabileceği bir tarif. Hamurların hepsini açtım. Üzerine un ekleyerek hazırladığım bu hamurları daha rahat kesebilmek için pişireceğim. Hazırladığım hamurları bir tava içerisine alacağım. Yaklaşık 3 dakika çevirerek pişireceğim. Kızgın tava içerisine hazırladığım hamurları alıyorum. Söylediğim gibi çevirerek alt üst 3 dakika pişireceğim. Hamurları kesmesi daha rahat olsun. Hamur kestiğim zaman hem bıçağa yapışmasın hem de birbirine yapışmasın diye. Hamurları tava içerisinde gördüğünüz gibi ters düz çeviriyorum. Sonrasında tavadan alacağım ve kesme işlemine başlayacağım. Hamurlar pişti. Tava içerisinden alıyorum ve soğuttuğum hamurları keseceğim. Hazırladığım bu hamurdan benim kullandığım malzemelerle 2 defa çorba yapabilirsiniz. Eğer ki büyük bir tencere hazırlayacaksanız bir tencere çorba olur.
Hamurları şeritler halinde kestim. Tekrar küçültüyorum. Hazırladığım bu malzemelerden yaklaşık 4 kase çorba çıktı. Malzemeleri çoğaltarak daha fazla miktarda çorba elde edebilirsiniz. Hazırlamış olduğum hamur benim yaptığım tarifin malzemelerine göre 2 defa kullanılacak bir hamur. Söylediğim gibi daha fazla çorba yapmak isterseniz hamurun tümünü ekleyebilirsiniz. Kestiğim hamurları geniş bir uzun kabın içerisine aldım. Birbirine yapışmasın diye yine de ne kadar pişse de gördüğünüz gibi kestiğim hamurları tekrardan kesiyorum. Herkesin yapabileceği bir çorba. İnanılmaz lezzetli bir çorba. Hamuru kestim, hazırladım. Biraz da bu şekilde kurur hamur ben çorbanın diğer malzemelerini hazırlarken. Hamuru hazırladım. Sıra geldi çorbanın pişme kısmına. Önce bir tane orta boy kuru soğanı ince bir şekilde doğruyorum. Hazırlıyorum çorbanın içerisine eklemek için. Kuru soğanı doğradım. Tencere içerisine yaklaşık 3 yemek kaşığı zeytinyağını ilave ettim. Üzerine 1 tatlı kaşığı kadar tereyağı ekledim. Doğramış olduğum soğanı ilave ediyorum. Soğan biraz kavrulduktan sonra dondurucudan çıkarttığım doğranmış küçük boy bir tane kapya biberi ekledim. Hem yemeğe lezzet hem de renk versin diye. İçerisine 1 yemek kaşığı biber salçası, 1 yemek kaşığı domates salçası ekledim. Tarif için 1 yemek kaşığı pul biber ilave ettim. Hazırladığım çorba biraz acı çorba. Yerken o lezzet, acı lezzet dilinize, damağınıza vurmalı. Eğer ki acı seviyorsanız. Haşlamış olduğum barbunyayı tencere içerisine aldım. Üzerine yarım su bardağı kestiğim hamuru ekledim. Barbunyayı yaklaşık 1-12 dakika haşladım. Barbunyanızın içerisine bakarak pişip pişmediğine bakarak ocaktan alabilirsiniz. Ben 12 dakika kadar haşladım barbunyayı. Çay kaşığının ucuyla karabiber ekledim. 2 diş sarımsağı doğradım. Tüm malzemeleri tencere içerisinde karıştırdım. Öncesinde haşlamış olduğum barbunyayı yarım su bardağı kesmiş olduğum küçük makarnayı ekledim ve 1 litre kaynar suyu ilave edip üzerine 1 tatlı kaşığı tuzu ekleyip 1 çay kaşığı kuru naneyi de ilave ettim ve ağzını kapatacağım. Çorbanın kuru naneyi karıştırmadım. Kuru naneyi karıştırdığınız zaman çorbanın rengi çok koyu bir renk alıyor ve biraz siyah oluyor. Ben üzerine ekliyorum. O kendi kendine suya karışıyor zaten çorbanın suyuna. Yüksek ateşte pişirmeye devam ediyorum.
Yaklaşık çorbayı pişirdiğim süre 20 dakika. İçerisindeki barbunya zaten pişmişti. Kesmiş olduğum hamur da piştikten sonra ocaktan alıyorum. Herkesin pratik bir şekilde hazırlayacağı bu güzel çorba tarifini sizlere nacizane sunmaya çalıştım dilimin döndüğü kadar. Umarım sıkılmadan izlemiş, tarifi de beğenmişsinizdir. Şimdiden hazırlayacaklara afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın lütfen. O güzel yorumlarınızı videomun altına bekliyorum. Sizlerin görüşleri benim için çok değerli. Tarifin malzemelerini neyi ne miktarda kullandığımı açıklama kısmına belirteceğim. Başka bir tarifte görüşmek üzere.